Merhaba kaptanlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sovyetlerin 10. seviye premium kruzörü Smolensk ile bir tanesini kazandığım, bir tanesini kaybettiğim 2 adet farklı savaşın gameplay paylaşımını yapacağım. Bu savaşlarda direkt anlatım yapmasam bile arada önemli noktaları size açıklayacağım. Böylece hareket tarzımı daha rahat anlayacaksınız. Değerli kaptanlar, videomun sonunda size 2 dakikalık bir analiz yapacağım. Eğer sabırla sonuna kadar izlerseniz 300 savaşta kazanacağınız tecrübeyi bu 2 dakika içinde sahip olacaksınız. Smolensk kruzörü için size tek diyeceğim kelime bu gemi tam bir koronavirüstür. 2 tur atışlık sağlığı olmasına rağmen seri dolumlu ve bol yangın çıkartan HE mermileriyle hem mühüripleri hem de zırhları mahvederken sahip olduğu sis fonksiyonu ile savaşları karıştıran hafif sınıf bir kruzördür. Hafif kruzör olan Smolensk ile ilk mücadelemizde Servet Denizi haritasında yanındaki Yamato zırhlısıyla beraber karşımıza gelen Republic, Venezia ve Grover Körfez'e karşı 2-3 mücadelemizi izleyeceksiniz. Bu kısım sayesinde Smolensk ile korkakça oynamadan da MVP olabileceğinize şahit olacaksınız. İkinci mücadelemizde 3 alana sahip Atlantik haritasında savaşı alanları ele geçirme yüzünden kaybettiğimize şahit olacaksınız. Değerli kaptanlar, her savaşı kazanamazsınız ama kaybederken de delikanlı olarak gereken mücadeleyi vererek oynamalısınız. Smolensk'in en güçlü özellikleri. Birinci olarak seri dolumlu ana toplara sahip olmakla beraber HE mermilerinin dağılımı çok azdır. Bu muazzam atış kontrol sistemi karşısında düşman mühüriplerinin hayatta kalması imkansızdır. İkinci olarak etkili manevra kabiliyetinin getirdiği kıvraklık ve çeviklik sayesinde HE mermileriyle düşman zırhlarına karşı tam bir gerilla harbi gemisidir. Zayıf yanları ise birinci olarak zırh korumasının çok düşük ve sağlığın çok az olması sebebiyle sağlam 2-3 tur atışla batabilmesidir. İkinci olarak ana topların menzili diğer ülkelerin kruzörlerine göre çok kısa olması sebebiyle orta ağır kruzörlere karşı çaresiz kalabilmesidir. Haydi kapışalım. Ekipleri ve Servet Denizi haritasını gördüğümde savaşın başında aklımdaki planım haritanın 3 alanlı olması sebebiyle savaşa başladığım C alanındaki düşman gemilerle mücadele tamamladıktan sonra alanı ele geçirip B alanına doğru hareket edip oradaki mücadeleye destek olacağım. Müteakip olarak savaşın gidişatına göre karar vereceğim. Değerli kaptanlar, ama unutulmamalıdır ki bu benim savaşın başındaki planım. Her mücadele farklı durumlara sebep verebilir ve siz de buna uygun olarak savaş başına yaptığınız planları güncelleyecek şekilde esnek olabilmelisiniz. Uçak gemisi uçaklarını tam C bölgesinin arkasına göndererek benim görüş alanımı önceden açılmasını sağlayacak şekilde hareket ediyor. Tam bir ekiple oynama hareket tarzı. Venezia'nın görülmesiyle C alanını almak için acele etmemeye karar veriyorum. Aksi halde alanı içinde siz kullansam bile orta ağırlıklı kruzör olan Venezia beni yakın mesafeden yapacağı 3 atışla batıracaktır. Burada sizin dikkat etmeniz gereken konu ise sis fonksiyonun içinde gemimin başını adaya yaslıyorum ve ufak dümen açılarıyla sürekli açımı değiştiriyorum. Örneğin bu gemi İngilizlerin Minotaur kruzörü olsaydı kesinlikle önce alanı alırdım. Çünkü Minotaur da benim gibi hafif kruzör sınıfında. Asla sis içinde sabit kalmayın. Aksi halde Venezia veya arkasındaki Republic zırhlısının beraber yapacağı sağlam bir tur atışla savaş dışında kalabilme durumum var. Mümkün olduğunca daha etkili atış yapabilmek için her atıştan sonra dürbünü kapatmamaya çalışın. Hafif ve orta sınıf kruzörlerle oynarken Republic ve Colombo zırhlarına karşı çok dikkat edin. Bu iki zırhlı kruzörlere karşı tam bir yok edicidir.
Şu an itibariyle takımda bulunan Yamato zırhlısıyla beraber 2'ye 3 durumda kalıyoruz. Ve sizin de dikkat edeceğiniz şekilde sol tarafa doğru dönüyorum. Yamato'ya destek olmak zorundayım. Eğer Yamato'nun batması durumunda 3 gemi de sadece bana saldıracağını biliyorum. Yanınızdaki oyuncuları tanımasanız bile savaşlarda onlara destek olmak zorundasınız. Başka türlü kazanamazsınız. Genelde korkak oyuncular yüzünden buna benzer durumlarda tek başıma çok bırakılmışlığım var. We hit the enemy. Target hit. Nice shot. We hit the enemy. Target hit. Enemy aircraft incoming. Anti-aircraft gun on full alert. Enemy ship destroyed. Torpedoes! Good job! Destroyed an enemy ship. Yamato ile beraber Republic, Venezia ve Grover Körfez'in işini bitirdikten sonra C alanına doğru ilerleyip alanı ele geçireceğim. Our team captured the area. Savaşın sonuna doğru rakip takımda sadece uçak gemisi kalması sebebiyle ona en kısa sürede yaklaşarak hasar miktarımı arttırmak istiyorum. Bu durum yemekten sonra içilen Türk kahvesi ya da rakıdan sonra cila birası misali. Target hit. We hit the enemy. Nice shot. Our team is about to win. Good job. Our team is about to win. Spor ve TR Navy filosunda üçer oyuncudan oluşan çok güçlü bir ekiple aynı takımda olacak şekilde denk geliyoruz. Karşımıza NBK ve Glove filosunda oluşan bir ekip
ve eski TR Navy kaptanlarından benim yetiştirdiğim Brektere nickli bir oyuncu geliyor. Ne kadar sorunlarla yaşasak da Brektere tam bir kurt oyuncudur. Kanalıma üye olmasa da videolarımı çok ciddi takip eder. Good day. Spor ve TR Navy filolarının ilişkileri iyi olması sebebiyle selamlaşıp savaşa başlıyoruz. Haritanın 3 alanlı olması sebebiyle savaşa başladığın tarafta bulunan A ve B alanın işine girmeden ortalarındaki mevkide bulunarak iki alanda da çarpışacak ekiplere destek olacağım. Captured the area. Müteakip olarak savaşın gidişatına göre ne yapmam gerektiğine karar vereceğim. Our team captured the area. Enemy team captured the area. We hit the enemy. Nice shot. Good job. Enemy ship locked. Target hit. Enemy torpedo spotted. Nice shot. We hit the enemy. Venezia'da 3 adet sönmeyen yangın oluşturmama müteakip B alanına doğru destek olacak şekilde harekete geçiyorum. Capture Area B. Target hit. Nice shot. Good job. Sizin için de sabit kalmayacak şekilde biraz ileri biraz geri hareket ederek düşman gemilerine saldırmaya devam ediyorum. We hit the enemy. Capture Area B. Affirmative. No way. Good Target job. hit. Simonas gibi hafif kruzörlerle oynarken düşman muruklarıyla denk gelmeniz durumunda birinci önceliğiniz o murukları batırmak olmalıdır değerli kaptanlar. Eğer hala zırhları atayım, sönmeyen yangınlara hasar kasayım demeniz durumunda takımınızı satarsınız. Cenik Murevi size saklanmaya çalışmasına rağmen batırıyorum. We hit the enemy. Nice shot. Target hit. Good job. Grover Curtis zırhlısı sönmeyen yangınlara topa tutarken
We hit the enemy. Shimakaze muharibinin bana doğru hareket etmesi üzerine önceliğimi doğru bir şekilde ona veriyorum ve batırana kadar ona odaklanıyorum. Target hit. We hit the enemy. Nice shot. Torpedoes. Shimakaze muharibinin batırmama müteakip karşı takımda tek başına hayatta kalan Grover Köfes yıldızına doğru harekete geçiyorum. Savaşın başında dediğim gibi Break TR tam bir kurt oyuncu olduğu için ada arkasına geçerek bana karşı adayı kalkan olarak kullanıyor. Enemy team is about to win. Our team captured the area. Yaptığı bu hareketle savaşı kazanmayı başarıyor. Berek TR'nin takımı bizim takıma göre zayıf olmasına rağmen doğru oyun tarzıyla savaşın kaderini değiştiriyor. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. Değerli kaptanlar, savaşın sonucunda size 2 dakikalık bir analiz yapmak istiyorum. Eğer sabırla sonuna kadar izlerseniz 300 savaşta kazanacağınız tecrübeyi bu 2 dakika içinde sahip olacaksınız. Peki biz savaşı neden kaybettik? Bu savaşı kazanmak için neler yapmamız gerekiyordu? Spor ve TR Navy filo oyuncuları uzun zamandır arkadaşlarımdır. Lütfen bu analiz dolayısıyla bana kızmayıp ders çıkarmalarını rica ediyorum kendilerinden. Birinci hata yapılan konu. Ovuş Resnikli Özcan Kaptan'ın Yoshino Kurozuru ile savaşın başında sağ tarafta olmasına rağmen sol tarafa doğru gelmesiyle kendi tarafındaki zırhları 2 adet muhribe karşı yalnız bırakmasıdır. İkinci hata yapılan konu Kobe Bryant nickli Rus arkadaşımın A alanını ele geçirmesine müteakip B alanına doğru gitmekte çok geç kalmasıdır. Üçüncü hata yapılan konu Kobe Bryant nickli Rus arkadaşımın savaşın bitmesine 1 dakika 25 saniye kala ada arkasına kullandığı ve neredeyse hepsi isabetsiz olan torpidoları atmasıdır. Kendisi batmaktan korkmayıp Körfis'te adanın diğer tarafından yaklaşıp tüm torpidoları isabetli olacak şekilde atması gerekmekteydi. Bu durumda kendisi batabilirdi ama Grover Köfes yıldızı batacak ya da benim 2-3 tur atışımla batacak kadar sağlığı kalacaktı. Dördüncü hata yapılan konu. Herkese kusur buldun, senin hiç mi hatan yok diye düşünen izleyiciler için de benim de bir hatam olduğunu göstermek isterim. Benim hatam ise savaşın bitmesine 6 dakika ile 4 dakika 30 saniye arasında kalan 90 saniyede biraz defansif olmamdır. Eğer ben de 30 saniye önce adaların arasında ilerlemeye başlamış olsaydım B alanına daha önceden destek olacaktım ve savaşın sonunda Grover Kirkfis'in son 1 dakikada adayı kalkan olarak kullanacak zamanı kalmayacaktı. Değerli kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur sizler için. Yorumlarınızda istediğiniz gemileri yazarsanız istekleriniz doğrultusunda sizlere yardımcı olacak şekilde yeni videoları paylaşacağım. Değerli kaptanlar, aynı benim gibi kapsamlı ve içeriği güzel olan videolar paylaşan İtalyan arkadaşımın
Rod Chao Bilis isimli kanalına üye olarak takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. 4 yıldır bu oyun oynayan, 40.000 savaşa yaklaşan tecrübemle sizlere yardımcı olmak tek gayemdir. Bu kanal Tiannevi filosunun resmi kanalıdır. Para ve kar amacıyla kurulmamıştır. Tiannevi filosunu 24 Temmuz 2018 tarihinde 4 Türk arkadaşımla beraber kurarken Türklerden oluşan bir filoyduk. Şimdi ise dünyanın her yerinden kaptanları bünyesinde bulunduran uluslararası bir filoyuz. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.